Hızlıca kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Emin, Trendyol Data Science ekibinde 1,5 senedir çalışıyorum. Customer Experience domaininde çalışıyorum. İsterseniz hızlıca bugünkü ajandamız üzerinden geçelim ve etkinliğimize başlayalım. İlk olarak ekibimizin yapısından bahsedeceğiz. Nasıl çalışıyoruz? Genel olarak bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında yaptığımız tüm projelerden ve bu projelerin detaylarından biraz bahsetmeye çalışacağız. Sonrasında da bu projelerden bir tanesi olan şabloluk projemizin daha teknik detaylarından da bahsetmeye çalışacağız. Son olarak da yayın esnasında ve yayın öncesinde sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Ve etkinliğimizi nihayete erdireceğiz. Toplamda 1 saatlik bir yayın planlıyoruz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Katılımınız için tekrar teşekkür ederim. Ben ilk konuşmacımız Nezir'i sahneye davet ediyorum. Nezir, hoş geldin. Merhaba. Günü senden dinleyelim. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Nezir, Data Science ekiplerinden sorumluyum. Bugün ekibimizi, organizasyonumuzu ve iş yapış şeklimizi biraz anlatmaya çalışacağım. İlk önce ekibimizin amacından, nasıl bir impact yaratmaya çalıştığından bahsetmek istiyorum. Ekibimizin temel amacını da ikiye bölebilirim. Birincisi, uygulamamız üzerindeki tüm alanların optimizasyonu sağlamak için algoritmalar geliştirmek ve bu algoritmalar sayesinde de müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak var. Buna örnek vermem gerekirse işte kullanıcı bir app'i açtığında ana sayfada neler görecek, arama yaptığında hangi ürünler çıkacak, bu aramalar nasıl sıralanacak, çeşitli yerlerde hangi recommendation'ları yapacağız gibi böyle örnekleri verebilirim. İkincisi ise süreçlerimizdeki optimizasyonlarla verimi artırmak ve bu sayede hem operasyon kalitesini artırmak hem de müşterilerimizin aldığı hizmet kalitesini de en üst seviyeye çıkarmak var. Tabii bu işleri yapan ekibimizde 70'ten fazla data scientist arkadaşımız var. Bu işler sadece data science ile de yapılmıyor. Bunun yanında ekibimizde yardımcı olan data analistler, data engineer'ler, ML engineer'i, MLOps'tan arkadaşlarımız, product'tan arkadaşlarımız, developer arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla beraber tamamıyla müşterimiz için en iyi deneyimi sağlayabilecek uygulamaları geliştirmeye çalışıyoruz. Data science olarak temel görevimiz business veya product ihtiyacını nasıl giderebileceğimizden başlıyor. Bunun için de en önemli yetkinliğimiz business problemini nasıl bir matematik problemine dönüştürebileceğimizi bilmekten geçiyor. O yüzden ekip olarak da en önem verdiğimiz şey bu product'ın amacı nedir? Bu product'ı geliştirmek için nelere ihtiyaç var ve herhangi bir business problemini nasıl bir matematiksel probleme dönüştürebiliriz düşünmek var. Yani bir data scientist'in en önemli yetkinliklerden biri business know-how'ı ve product mindset'i ile problemi keşfedebilmesi, sonrasında da bu problemi çözebilecek önerileri oluşturabilmesi ve çözümü de teknik anlamda dizayn edebilmesi var. Tabii bunlar işin tanımı ve teorik kısımları. Yani hayalimizde kurduğumuz çözümü uygulayabilmek için teknik background'ımızın da çok yüksek olması gerekiyor. Biz de Trendyol'da çözümleri hayata geçirebilmek için data science olarak modellemeleri geliştirmek amacıyla genelde Python ve SQL kullanarak data ile çeşitli şekilde oynamaya çalışıyoruz. Bunun yanında asıl katma değeri getiren ise machine learning, deep learning veya istatistiksel yöntemler geliyor. Bunlarla çözümümüzü uygulamaya çalışıyoruz. Özetlemek gerekirse bir data scientist'in başarılı olabilmesi için problemi çok iyi tanıması, çözümü dizayn edebilmesi ve istatistiksel yöntemlerle de bu çözümünü değerlendirebilecek yetkinlikte olması gerektiğini düşünüyoruz. Ekip organizasyonumuza geçmek istiyorum. Ekip organizasyona geçecek olursak ekibimizi tamamıyla product mindset ile dizayn etmeye çalıştığımızı söyleyebilirim. Çünkü uygulamamızdaki veya süreçlerimizdeki tüm product'ların dedike bir şekilde geliştirilmesi, bağımlılıkların çok düşük olması gerekiyor ki o product'ı geliştirmeye çalışan arkadaşlarımız hayallerindeki product'ı ortaya çıkarabilsinler. Bunun için ekibimizi 8 farklı tribe'a böldük ve bu tribe'lar altında da domainlerimizi konumlandırdık. Her domainimiz birbirinden bağımsız çalışan, o product'ta dedike şekilde çalışan ve geliştirmeni hep o product mindset ile yapan şekilde ilerletiyoruz. Tabii bu organizasyona gelebilmek, en optimumu bulabilmek için bir sürü şey de denedik. Hatalar yaptık, yeni şeyler keşfedebildik. Şimdi de bu süreçte biraz öğrendiklerimizden böyle çok kısa bahsetmek istiyorum. Sonra daha keyifli tarafını arkadaşlarım anlatacak. Data Science'ın başarılı olabilmesi için en önemli şey tabii kaynaklar. En önemlisi de insan kaynağı ki hepimizin bildiği üzere yapay zeka veya algoritmalar kendi başlarına üretilen veya en optimum kendi başına bulabilen şeyler değil.
bunları dizayn edebilecek, kendi ihtiyaçlarına göre modifiye edebilecek, nerede ne zaman bu algoritmayı kullanabileceğini bilecek çok kalibre bir ekip gerekiyor. Ve bu ihtiyaçları da hani çözümünü teknik anlamda da sağlayabilen bir ekip gerekiyor. Bu ekibin de tabii farklı kaslarının güçlü olması gerekiyor ki her alanda başarılı olabilelim. Bu yüzden de biz de farklı backgroundlardan gelen arkadaşlarımızla ekibimizi kuruyoruz ki farklı kaslarımız güçlü olsun ve farklı ihtiyaçları farklı bakış açılarıyla çözebilelim. Tabii bunların yanında ekibe de sorumluluğu verebilmemiz gerekiyor ki sanatını işine yansıtabilsin. Diğer taraftan da ekibin işine odaklanabilmesi için, yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilmesi için tool'lar vermemiz gerekiyor. Teknik anlamda onları desteklememiz gerekiyor. Bunu da çözümünü hayata geçirebileceği, scale edebileceği infrastructure'lardan geçiyor tabii bunun yolu da. Bir yandan da bildiğiniz üzere bu iş sürekli gelişen, her gün işte yeni problemlerle karşılaştığımız, yeni şeyler keşfettiğimiz bir dünya. O yüzden kendimizi de sürekli geliştiriyor olmamız gerekiyor. Bunun yolu da işbirliklerinden geçtiğini düşünüyoruz açıkçası. Akademiyle yapılan işbirlikleri, sektördeki diğer ekiplerle yapılan işbirlikleri en önemlileri arasında. Tabii bunların en başında da ekipçi yardımlaşma var. Ekibin birbirini sürekli desteklemesi, sürekli birbirine know-how aktarması var. Bu kadar dinamiklerin çok hızlı değiştiği ortama da ayak uydurabilmemiz için de sürekli bu tool'ları kullanarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ekip içerisinde bu know-how paylaşımını yapabilmeleri için de bazı süreçler yazdık bu arada. En verimli şekilde tüm kaslarımızı kullanabileceğimiz, know-how'ımızı sürekli birbirimize aktarabileceğimiz süreçler yazmaya çalıştık. Bunların başında brainstorming session'larımız var. Her domainde ekipçe haftalık brainstorming toplantıları düzenliyoruz, organize ediyoruz. Ve bu toplantılarda problemlere nasıl çözümler getirebileceğimizi hep beraber tartışıyoruz ve alternatif çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu seanslar domaine özel ve çalıştıkları product'taki bir geliştirme üzerine oluyor genelde. Bunun yanında farklı ekiplerde geliştirilen veya öğrenilen bilgileri de haftalık düzenlediğimiz think tank session'larıyla birbirimize paylaşıyoruz. Bu seanslarda her hafta farklı bir ekibimizden, farklı bir domaindeki bir arkadaşımızdan bir gündem de talep ediyoruz ve o gündeme göre de diğer ekiplerimize bu know-how'u aktarmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar biraz böyle proje özelinde yaptığımız şeyler. Fakat sizler de çok iyi biliyorsunuz ki aynı zamanda süreçlerimizi de sürekli geliştiriyor olmamız gerekiyor. O altyapıyı iyi kurmamız gerekiyor. Örneğin bir sıralama problemi ki hani uygulamamızın aslında bir sürü yerinde sıralama problemleriyle uğraşıyoruz. Burada target'ımızın ne olması gerektiği, nasıl bir sampling yapmamız gerektiği, nasıl bir modelleme yapmamız gerektiği gibi konuları da chapter'larımızda konuşuyoruz. Tabii bunun yanında chapter'larımızda diğer süreçlerimizde konuşuyoruz. Mesela interview sürecimiz nasıl olmalı? Hiring sürecimiz nasıl olmalı? Nasıl arkadaşlarla çalışmamız gerekiyor ve bu arkadaşları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor gibi süreçlerimizde yine bu task force'lara mapliyoruz ve ekipçe bunların süreçlerini en optimum yere getirmeye çalışıyoruz. Tabii bunlar da yetmez. Bireysel olarak da sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de hem eğitim programları hazırlıyoruz, ekipçe katıldığımız, hem de ekip arkadaşlarımızın kendilerinin belirleyebileceği, eğitimi alabilecekleri bir eğitim bütçesi veriyoruz ki her kasamızı farklı alanlarda genişletebilelim. Tabii en önemli know-how aktarma tool'larımızdan biri de biraz daha farklı olan rotasyonlar. Ondan da bahsetmek istedim ki çünkü biraz en verimli olan yaklaşımlarımızdan biri olduğu için ekibimizdeki arkadaşların farklı kaslarını geliştirebilmeni sağlayabilmek ve gideceği ekibe, katılacağı ekibe farklı bir bakış katabilmesini sağlayabilmek için bu rotasyon prosedürünü tamamladık. Bu sayede ekiplerimiz arasındaki know-how geçişi çok daha sağlıklı olabiliyor. Bu sayede de hem ekibimizdeki arkadaşlarımız kendini farklı alanlarda geliştirebiliyor, hem de katıldıkları ekibe farklı bir bakış açısı katabiliyorlar. Bu da bizim en önemli know-how aktarım tool'larımızdan biri. Bunlar bizim bu süreçte öğrendiğimiz temel prensiplerdi esasında. Anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi ekip arkadaşlarım daha zevkli tarafları anlatacak. Projelerimizi somut örnekleriyle anlatacaklar. Teşekkür ederim. Öztürk, senle devam edelim. Merhabalar, teşekkürler Nezir. Ben Öztürk Homepage domaininde çalışıyorum. Data Science ekibinde Nezir'in de bahsettiği gibi productlarımız üzerinde farklı domainlere ayrılıyoruz. Akasya ile beraber
Size domainlerimizden bahsedeceğiz. İlk olarak Discovery ekibiyle başlayacağım. Discovery ekibi olarak ilk odaklandığımız yer ana sayfamız. Trendyol'da Data Science ekibi olarak müşterilerimiz ile ilk buluştuğumuz yer ana sayfa oluyor. Ana sayfamızda müşterimize özel ürün önerileri, kampanya önerileri, koleksiyon önerileri gibi içeriklerle kişiselleştirilmiş öneriler sunarak müşterilerimize daha fazla ürünle buluşturmayı ve Trendyol'daki içeriklerimizi keşfettirmeye amaçlıyoruz. Trendyol'da ana sayfamızı boş bir tuval gibi düşünebiliriz. Elimizde boş bir tuvalimiz var ve biz bu tuvalin her pikselini her kişi için doldurmaya çalışıyoruz. Burada gerektiği zaman ürünlerle, gerektiği zaman kendimizin yarattığı otomatik olan bannerlarla, koleksiyonlarla, görsel yorum gibi tüm contentleri kullanarak kullanıcısının ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Discovery ekibi olarak bir diğer odak noktamız ise ürün sayfalarımız. Müşterilerimizin hem ürünlerle ilgili detaylı bilgilere ulaştığı hem de ürün yorumlarına ulaştığı yer olarak aslında karşımıza çıkıyor. Buradaki ilk amacımız müşterimizin ürünlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşması. Aynı zamanda ürün önerileri, kombin önerileri, koleksiyon önerileri gibi alanlarla müşterimizi daha fazla ürünle buluşturma amacıyla modellerimizi ilerletiyoruz. Ürün sayfasındaki temel amacımız müşterimizi baktıkları ürüne benzer ürünler, bu ürünlerden daha farklı sunulan örnek ürünlerle beraber daha fazla ürünü keşfettirmek olarak karşımıza çıkıyor. Biz Trendyol'da Data Science ekibi olarak aynı zamanda B2B dediğimiz müşteriden müşteriye olan süreçlerde de yer alıyoruz. Dolap bu konuda aslında bizim müşteriden müşteriye olan bir sürecimiz. Dolap business'ımızın Trendyol'dan en büyük farkı içerideki her bir üründen sadece bir adet satılıyor olması, her bir ürünün aslında unique olması olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple dolap business'ında ürün başına verilen impression bizim için çok değerli oluyor. Bu sebeple aslında dolap ekibimiz search aramalarda çıkan ürünlerin seçilmesi, buna göre müşteriye göre değerlerine göre sıralanması, ürünlerin kişiselleştirilmiş olarak müşteri kullanıcılara önerilmesi, ürünlerin benzerliklerine göre gruplanması ve içerik yönetimiyle ilgili çalışmaları yürütmektedir aynı zamanda. Bir diğer farklı domainimiz olarak aslında yemek ve market hizmetlerimizin süreçlerinde yer alıyoruz. Yemek ve market hizmetlerimizde kişiselleştirme algoritmalarımız, ürün sıralama algoritmalarımıza odaklanıyor. Özellikle yemek tarafında müşterimize saatlik bazda yemek önerileri sunuyoruz ve bu sayede aslında müşterilerimizin farklı mutfakları keşfetmesi ve çevresindeki kullanıcılardan etkileşimle beraber o çevresinde bulunan lezzetleri tadabilmesini amaçlıyoruz. Burada bir diğer önemli nokta ise aslında yemeğin ve siparişimizin ne kadar hızlı ulaştığı. Bu konuyla da aslında operasyon ekibimiz ilgileniyor. Operasyon ekibimizin ana odaklarını aslında baktığımız zaman siparişlerin hangi rota ile gitmesi gerektiği, hangi siparişlerin birleştirilmesi gerektiği, en kısa sürede müşterimize nasıl ulaşacağı şeklinde optimizasyonlarla ilgileniyorlar. Aynı zamanda restoranların kapasitelerine ve gelen sipariş sayılarına göre restoran kapasitelerindeki optimize ederek hem müşteri deneyimini iyileştirme hem de restoranların aslında yük binmesini engellemeye çalışıyoruz. Sözü burada diğer domainleri anlatması için Akasya'ya bırakıyorum. Teşekkürler Öztürk. Ben Akasya, Search ve Ads domainlerimizle birlikte çalışıyorum. Hem bu domainlerimizden hem de dikeyde konumlandırdığımız NLP ve Computer Vision ekiplerimizden birazcık bahsedeceğim size. Search ekibi tamamen Search Business'ı odağında toplanmış olan bir ekip. İşi ne zaman başlıyor derseniz aslında kullanıcı search bar'a bir şeyler yazmaya başladığı andan itibaren başlıyor. Burada kullanıcının yazdığına uygun önerilerin getirilmesi, daha sonra arama yapıldığında relevant sonuçların döndüğünden emin olmak, bu sonuçların kişiselleştirilmesi ve eğer varsa search altında gösterdiğimiz compoundlar ve benzeri bunların search term'le ilişkili olduğundan ve sıralamasının doğru olduğundan emin olmaktan sorumlu ekibimiz. Yani arama yapmaya başladığı andan kullanıcı alışveriş kararını verene kadar arama funnel'ındaki tüm süreçlerden bu ekibimiz sorumlu. Bundan bahsederken yine bizim sıralamalarımızda sponsorlu ürünler etiketini görmüşsünüzdür. Buradaki ekibimizde, Ads ekibimizde satıcının bütçesine ve seçtiği ürünlere göre biz bu ürünleri nerede konumlandırmalıyız? Nerede konumlandırırsak hem platformumuza bir fayda sağlarız hem de satıcımız bundan maksimum ROAS alır. Buradaki placement'taki cost'umuz ne olmalı gibi optimizasyonlarla çalışıyor. Customer Experience ekibimizin işlerine gelirsek bu ekip aslında
birden fazla süreci handle ediyor. Bunlardan birincisi user generated content, yani kullanıcılarımızın bizim için ürettiği içerikler. Bunun da en önemli parçası yorumlar diyebiliriz. Social proof hem tüm dünyada hem de Türkiye'deki kullanıcılar için çok önemli. Bizim kullanıcılarımız da hem çok fazla yorum yapıyorlar sitede, hem de bu yorumları alışveriş yapmadan önce mutlaka okuyorlar. Trendyol size'ında bir platformda da yorumlarımız çok büyük sayılara ulaşabiliyor. Bir ürünün altında 30.000 yorum olabiliyor. Dolayısıyla bizim burada kullanıcıyı çok iyi yönlendirmemiz, yorumlarımızı çok iyi sıralamamız, aksiyon kararını satın alma veya almama hızlı vermesini sağlamamız gerekiyor. Bizim amacımız da minimum harekette maksimum information'ı kullanıcılarımıza sağlayabilmek. Aynı zamanda yorum içerikleri çok zengin olduğu için bunları farklı yerlerde de konumlandırmaya çalışıyoruz. Bunlardan birisi yorumların üstünde gördüğünüz o küçük etiketler, kutucuklar. Bunlar böyle spesifik konuları hit ediyor. İşte çekim gücü olabilir, kumaş kalitesi olabilir. O ilgili konuyla merak ettikleri olan kullanıcılarımız varsa direkt bu etiketi tıklayarak ilgilendikleri konuyu okuyup bu 30.000 yorumun arasında boğulmasınlar istiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız var. Aynı zamanda görselli yorumlar da çok fazla geliyor ve sitede milyonlarca ürüne dağılmış durumda bulunuyor bu içerikler. Bunları doğru bir şekilde toplayıp doğru yerlerde konumlandırmak bizim için çok önemli. Çünkü çok zengin bir içerik. Kullanıcılar tarafından oluşturulan sosyal içeriği yüksek resimler. Bunlardan önemlisi de popüler görsel yorumlar diyebiliriz. Biraz daha burada hem yüksek kaliteli hem de estetik skoru yüksek olan, biraz daha Instagram worthy diyebileceğimiz ürünlerin görsellerini, yorum görsellerini koyarak ana sayfada kullanıcılarımızın ilgisini çekecek yeni bir içerik üretmeye çalışıyoruz. Bu hem yeni içerikler sağlıyor bize, hem de Trendyol'un sosyal bir platforma dönüşmesi için önemli adımlar olarak görüyoruz. Customer Experience ekibimiz hem NLP ekibinin hem de Computer Vision ekibinin çıktılarını çok iyi kullanan bir ekip. NLP ekibi neler yapıyor dersek, aslında NLP ekibimizin işi biraz zor çünkü Trendyol aslında 3 dilde birden şu anda hizmet veriyor ve bu dil sayısı artabilir. Buna çok hızlı adapte olması gerekiyor ekibin. Şu anda hizmet verdiğimiz diller İngilizce, Almanca ve Türkçe ve tüm bu burada gördüğünüz pre-proses adımlarımız tüm diller için geçerli. İlk önce bir metin geldiğinde biz onu hangi dilden geldiğini anlıyoruz. Daha sonra typo correction, içinde zararlı bir içerik var mı yok mu elemelerinden geçiyor ve funnel'ın sonunda bizim aslında Trendyol'a özel ürettiğimiz, Trendyol için e-commerce datasıyla eğittiğimiz BERT tabanlı, TY Robert adını verdiğimiz bir modelimiz var. Daha sonra tüm bu metinlerin Roberto üzerinden embeddinglerini alıyoruz ve classification, topic extraction gibi NLP-related proseslerimizde bu embeddingleri kullanıyoruz. En büyük projelerimizden birisi de chatbot. Chatbotumuz da şu an dediğim gibi hem İngilizce hem Almanca hem de Türkçe destek sağlıyor. Computer Vision ekibimizden bahsetmek gerekirse aslında NLP'nin metin için yaptığı her şeyi Computer Vision ekibi de image için yapmaya çalışıyor. Siteye bir görsel geldiğinde bunun içinde hangi objeler var? Bir insan var mı? İnsan varsa hangi body partlar var? Nudity var mı? Eğer bir metin tespit ettiysek bu metnin içeriği ne? Estetik olarak göze güzel geliyor. Teknik kalitesi yüksek mi gibi baştan aşağı o image'ı işliyorlar ve bu işlenen image ve değerler üstünden tüm domainlerimiz projelerine input sağlıyor. Shoptoluk da hem kullanıcılarımız tarafından çok beklenen bir projeydi hem de biz yaparken çok eğlendik. Arın da bize birazcık bunun detaylarından bahsedecek. Ben sözü Arın'a bırakayım. Teşekkürler herkese. Merhabalar, ben Ozan. Data Science Computer Vision ekibinde çalışıyorum. Bugün size ekip arkadaşım Arın'la Shoptoluk projesinin yolculuğundan bahsedeceğiz. İlk önce Shoptoluk projesi nedir, ne amaçlar bunu anlatacağım. Daha sonra bu projede problem tanımını nasıl yaptık, biz nasıl bir çözüm sunduk bunu göstereceğim. Sonra da Arın'la projedeki adımları ve karşılaştığımız challenge'ları size anlatacağız. Geçebiliriz. Shoptoluk projesinin amacı kabaca görsellerdeki ürünleri bir ürün havuzunda, Trendyol'un ürün havuzunda arayıp benzerlerini müşteri karşısına getirmek.
Buradaki örnekte de görseldeki asıl ürün pantolon, diğer ürünler ise bluz, sandalet ve kolye. Bizim buradaki amacımız da bu ürünleri sitede bulup müşterilerin karşısına getirmek. Asıl ürünlerin benzerlerini de buluyoruz ama aslında bu şu anda başka bir proje kapsamında. Geçebiliriz. Projeye ilk 2022 Mart ayında başladık. İlk çıktığı kendi bilgisayarımızda ürettik ve Ağustos 2020'de canlıya çıkardık projeyi TR'de. International'da da 2023 Mayıs ayında canlıya çıktı. Data Science dışında aslında projede birçok farklı iş var. Kısaca listelersek servisler, teknik altyapı, filtreleme, sıralama, frontend, backend işleri var. Bu işleri de Trendyol'daki ilgili ekipler paylaşıyorlar. Geçebiliriz. Buradaki örnek Trendyol TR tarafından 2 screenshot. Mesela burada soldaki örnekte mankenin üzerindeki kazak ve ayakkabı diğer ürünler. Bunların benzerlerini burada getirmişiz. Sağda da benzer şekilde mankenin üzerindeki tişört ve ayakkabı benzer ürünler. Onlar için önerilen ürünler de görünüyor. Buradaki iki örnek de International tarafından. Bunların farkı buradaki UI biraz daha farklı şu anda. Ama Türkiye'de de buna benzer bir arayüz şu anda test ediliyor. Gelecek muhtemelen. Projeye bir ilk literatür aramasıyla başladık. Bu konuda tabii daha önce yapılmış çalışmalar var. Hatta diğer şirketlerin de buna benzer projeleri var. Mesela hatta Amazon'da direkt Shoptalk isimli benzer bir projede var. Kaggle sitesinde de bu projenin bir kısmına karşılık gelen Shopee isimli bir yarışma vardı. Biz bu tüm bu kaynaklardan yola çıkarak da kendi çözümümüzü oluşturduk. Projedeki problem aslında image retrieval olarak geçiyor. Yani anlamı imajı oluşturduğumuz bir havuz içerisinde arayıp benzerlerini bulmak. Bu benzer bulma işi için de şu anda embedding'ler kullanılıyor. Embedding ne derseniz de embedding sabit uzunlukta bir sayı dizisinden ibaret aslında. Bunu da bir deep learning modeli aracılığıyla elde ediyoruz. Bizim projemizde bunu similarity modeli olarak adlandırdık. Bu embedding'lerde bizim modelimizin sayılarla bir temsili oluyor. Buna ek olarak bir de object detection modeli ihtiyacımız olduğunu gördük. Çünkü imajdaki objeleri ayırıp her birini similarity modeline vermek istiyoruz. Bundan dolayı bir object detection modeli kullanmamız gerektiğini gördük. Ek olarak bir de bu çıkan embeddinglerin depolanması, yönetilmesi, ürün girişleri, çıkışları, bir de bu servisin sürekli çalıştırılması işleri var. Bundan dolayı da bir vektör DB ihtiyacımız olduğunu gördük. Kabaca proje bu şekilde çalışıyor. Yani burada aslında önemli nokta biz her adımda mümkün olduğu kadar basit ve güvenilir şekilde başlayalım. Sonraki iterasyonlarda metrik bazında ilerleme sağlamaya çalışalım gibiydi. Buradaki önemli nokta bu. Geçebiliriz. Projenin ilk adımı Object Detection demiştim. Bir Object Detection modelinin yaptığı iş aslında bir görseli alıyor input olarak. Çıktısı da bu görselde bulunan objelerin koordinatları ve her bir obje için bir sınıf. Biz burada ilk önce Fashion'da kullanılan public model ve datasetleri araştırdık. Ama kısa sürede bu dataset ve modellerin bizim ihtiyacımızı karşılamayacağını gördük. Yani bunda aslında iki sebebi var. Bir, kategorileri Trendyol'u tamamen kapsamıyordu. İkincisi de zaten bunların ticari amaçlı kullanım için bir izni yok. O yüzden onları kullanamıyorduk. Bu aşamada kendi datasetimizi oluşturacağımız netleşti. Bundan sonra biz aslında ilk başta Trendyol'un kategori hiyerarşisini kullanalım demiştik. Bunu isterdik. Ama bu da olmadı çünkü Trendyol'da hem bazı kategori seviyelerinde çok fazla kategori var. Çok büyük bir dataset ihtiyacınız oluyor. Hem de bazı ürünler bazı kategorilerde birden fazla kategoriye ait olabiliyor. Mesela buna bir örnek pantolon ve kumaş pantolon. Bu
business için bir sıkıntı olmasa da bir Object Detection modeli için büyük bir sıkıntı. Bu sebeplerden dolayı biz de kendi kategori hiyerarşimizi oluşturduk bu proje özelinde. Bu hiyerarşide de 9 üst sınıf, 89 alt sınıf var. Burada sağ alt köşede de bir örneği var. Üst giyim, bunun altındakiler blue sweater, tişört, gömlek ve tunik. Bu kategorilerden de 40.000 örnek topladık. Ango AI şirketiyle işaretlenmesi için çalıştık ve sonra modelimize ettik. Geçebiliriz. Bu projedeki ikinci adım ana ürünün bulunması. Bu aslında proje taslağında yok ama aslında çok çok önemli bir adım. Bunun da iki sebebi var. Birincisi biz ürünleri indeksliyoruz demiştim embeddinglerinden. Ürünleri indekslerken bir ürünün görselinde bulunan objelerden sadece o satılan ürüne ait olanın embeddingini saklamak istiyoruz. O da ana ürün oluyor. Bunu bulabilmek için de hangisinin ana ürün olduğunu bulmamız gerekiyor bu objelerin. İkinci sebep de müşterilerin karşısında projenin çıktısının nasıl görüneceği. Burada şu anda ana ürünü göstermiyoruz. Dediğim gibi o başka bir kapsamda ele alınıyor. Sadece diğer ürünleri göstermek istiyoruz. Bu da bir sebep. Bu ana ürün bulma algoritması şu anda kural bazlı çalışan bir algoritma. Aldığı iki bilgi var. Bir tanesi asıl ürünün kategorisi. Mesela bu örnekte eşofman alt asıl ürünün kategorisi. İkinci bilgi de Object Detection modelinin verdiği sınıf. Burada mesela eşofman altı alt olarak verilmiş. Bundan dolayı o asıl ürün olarak sınıflandırılıyor. Geçebiliriz. Ben burada sözü ekip arkadaşım Arın'a vermek istiyorum. Merhabalar, ben Arın. Son konuşmacı olacağım. Sonrasında bir QA session'ımız olacak. Computer Vision ekibinde çalışıyorum ben de Ozan'la beraber. Ve şaplılıktan konuşmaya devam edeceğiz. İlk konumuz da dataset. Herhangi bir deep learning modelinde aslında olduğu gibi dataset oluşturma aşaması oldukça kritik. Trendyol'un da çok özellikle giyim alanında çok geniş bir ürün yelpazesi var. Giyim alanında 279 farklı kategoriden ürün var. Biz de bu geniş ürün yelpazesinden datasetimizi oluştururken faydalanmak istedik. Eğitim datasetimizde 279 farklı kategoriden 300.000 farklı ürün kullandık ve her bir ürün içinde yaklaşık 6 tane görsel kullanıyoruz. Sonuç olarak toplamda sadece eğitim datasetimiz için 1.7 milyon tane görsel kullandık. Tabii bu kadar büyük bir dataset topluyorsanız o datasette problemler, işte noise'lar olmaması pek mümkün değil. Bu gördüğümüz problemlerden de aslında birkaçını aşağıda listeledim. Bizim için en büyük challenge solda gördüğünüz problem aslında dataset anlamında. Bu nedir? Farklı ID'lere, farklı product ID'lere ama tamamen aynı görsellere ait olan ürünler var kataloğumuzda. Bu ürünler nasıl oluşuyor? Farklı satıcılar aynı görseli kullanarak ürün yükleyebiliyor. Bazen birbirlerinden habersiz olarak. Ve biz aslında modelimize bu ürünleri beslerken aynı ürün olduğunu anlamasını isteriz. Çünkü ürün görselleri tamamen aynı. Ancak ID'leri farklı olduğu için modelimize farklı ürün olarak beslemek durumunda kalıyoruz ve bu model için aslında performansını oldukça etkileyen bir sorun. Ve bir image similarity modeli oluşturuyorsanız datasetinizi kurarken bu noise'e oldukça dikkat etmek gerekiyor aslında. Diğer bir problem takım olarak satılan ürünlerde. Bu daha çok object detection problemi. Şu ortadaki iki modelde de gördüğünüz gibi aslında bu satılan ürünler takım ürünleri ama object detection modelimiz bluzu ayrı, pantolonu ayrı şekilde detect edebiliyor ve aslında biz bir takım recommendation'ı yapmak isterken üst giyimi ayrı, alt giyimi ayrı recommendation'lar, benzerler bulabiliyoruz. Üçüncü bir sorun da Photoshop'lu ürünler. Aslında sağ aşağıda da gördüğünüz gibi poz, manken, fotoğraf tamamen aynı, ürün tamamen aynı. Sadece ürünün üzerindeki logo photoshoplanmış. Tek değişim bu. Bu da yine modelimiz için negatif, yani zor olan kezlerden biri. Geçebiliriz. Şimdi image similarity'ye girmeden önce aslında çok
kullanılan bir problem. O yüzden use case'lerden biraz örnek vermek istedim. Yani image similarity deep learning'in böyle popülerleşmesinden çok daha öncelerden beri çok çalışılan bir computer vision problemi. Mesela bir örnek, bir insanın yeniden tanımlandırılması. Bu nedir? Solda göreceğiniz gibi solda görülen bir insanın sağdakiyle aynı olup olmadığını anlamak isteyebilirim. Bunu niye anlamak isteyebilirim? Bir crime scene'de bir kameranın suçluyu belirlediğini, tespit ettiğini düşünün. Başka kameralarda o tespit ettiğim kişi var mı? Bulabiliyor muyum? Bunu bilmek isteyebilirim. İkincisi aslında yüz tanıma sistemi. Yani şirketiniz güvenlik için girişleri bir yüz tanıma sistemi, face recognition sistemi kurmuş olabilir. Muhtemelen yine bir deep learning modeli kullanıyordur. Üçüncü konuda aslında son zamanlarda oldukça popülerleşen görselden yararlanılarak benzer ürün getirilmesi. Bu da Shop2Look'un ana konusu zaten. İlerleyebiliriz. Şimdi burada aslında biraz çok teknik detaylara girmeyeceğiz bu meetup özelinde ama teknik detaylara girebileceğimiz Shop2Look özelinde bir meetup daha planlıyoruz. Eğer ilginizi çekerse bize de görüşlerinizi bildirebilirseniz biz de ona göre planlarız aslında. Burada çok kısaca bahsedeceğim. 3 temel loss metod var diyebiliriz image similarity için. Biri en temelli aslında softmax loss. Eğer daha önce bir deep learning modeli kullandıysanız, geliştirdiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Softmax loss temelde ne yapıyor? Bir input görseli geldiği zaman datasetinizde bulunan her bir class için o class'a ait olma olasılığını hesaplıyor aslında. Bu bizim case'imizde ne demek? Eğitim datasetimizde 1000 farklı insandan görseller olsun diyelim. Yeni bir input görseli verdiğimiz zaman modelimiz aslında o 1000 insan için, her biri için bu input görselinin o insana ait olma olasılığını hesaplıyor olacak. Ancak büyük bir eksisi var bu yöntemin. Eğitim datasetinizde bulunmayan bir kişiye ait bir örnek verdiğiniz zaman sonuçları güvenilir değil. O yüzden bizim use case'imiz için de aslında uygun değil. Başka çok popüler olan bir loss çeşidi de triplet loss. Çok kabaca bu triplet loss'ta da aslında eğitim datasetimizden bir örnek sample'lıyoruz. Buna referans örnek diyoruz. O referans örnekle aynı ID'ye ait, yani bu case'de aynı kişiden bir görsel daha sample'lıyoruz. Buna da pozitif sample diyoruz. Referans görselimizde pozitif sample'ımızın embedding uzaklığını azaltmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda bir de negatif görsel sample'lıyoruz. Referans görselinden başka bir kişiye ait. Referans görseliyle bu negatif sample'ın da embedding uzaklığını arttırmaya çalışıyoruz. Kabaca bu şekilde. Üçüncüsü ve bizim aslında kullandığımız metot da argface loss. Argface loss da birinci metottaki gibi class olasılıklarına göre sınıfları ayrıştırmıyor da input görseliyle model parametreleri arasındaki açıya bakarak ayrıştırıyor ve bu aşağıdaki diyagramda da görebiliyorsanız bu şekilde bir ayrıştırma aslında daha iyi sınıflandırma, daha iyi clustering sunuyor. Biz testlerimizde hem triplet loss'u hem argface loss'u denedik. Testlerimizde argface loss daha iyi sonuç verdiği için argface loss'u tercih ettik. Ama bu demek değildir ki image similarity modelinde her zaman argface loss daha iyi sonuç verir. Probleme, dataset'e göre test edilmesi gereken iki yöntem diyebilirim. Geçebiliriz. Kısaca training ve testing'den de bahsedeceğim. Ve aslında training ve test sistemleri arasında bir uyuşmazlık var bizim problemimizde. Ondan da bir challenge olarak bahsetmek istiyorum. Training, eğitim sırasında biz ne yapmak istiyoruz? Aslında modele aynı ürünün farklı fotoğraflarını, farklı açılardan, farklı şekilde çekilmiş görsellerini sunabilirsek modelimiz neyin benzer olduğunu anlamasını istiyoruz. Arasındaki ilişkiyi anlamlandırmasını istiyoruz. Bunun için mesela ayakkabıdan bir örnek verecek olursak bu solda gördüğünüz ilk ürün bir işte ayakkabı product'ının da bulunan ilk görsel diyelim. Object Detection modelimiz ayakkabının crop'unu çıkarıyor. Algoritmamız aynı zamanda Ozan'ın anlattığı gibi bu crop'un ana ürün olup olmadığını buluyor. Bu crop'u birinci görselden elde ettik ama Trendyol'da yani hiçbir üründe neredeyse sadece tek bir görsel yok. Sonrasında ikinci, üçüncü, dördüncü görsellerine gidiyoruz. Orada da ayakkabı crop'larını alıyoruz ve biliyoruz ki bu ilk bulduğumuz crop'la diğer crop'lar hepsi aynı ürüne ait. Dolayısıyla eğitim sırasında da aynı ürünün farklı görsellerini kullanarak eğitimimizi gerçekleştiriyoruz. Ama testing sırasındaki durum birazcık daha farklı. Ozan'ın da bahsettiği gibi aslında bizim ana amacımız ana ürünün benzerlerini bulmak değil.
yan ürünlerin benzerlerini bulmak. Yine burada bir örnek verecek olursak sağdaki ilk görsele bakarsanız bu bir aslında pantol olarak satılan bir ürünün görseli. Ve doğal olarak model ayakkabı da giymiş. Ama ana ürün pantolon olduğu için bu fotoğraf çekilirken yani ayakkabının nasıl gözüktüğüne pek dikkat edilmiyor doğal olarak. Ve ayakkabı crop'unu elde ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi böyle uzaktan farklı açılardan çekilmiş crop'lar elde ediyoruz. Ve bizim yani buna görece kalitesiz bir crop diyebiliriz. Ve bu kalitesiz dediğimiz crop'u aslında ana ürünü ayakkabı olan gayet net, kaliteli görseller içerisinde aratıyoruz. Dolayısıyla training ve testing yani canlıdaki kullanım arasında bir aslında uyuşmazlık söz konusu. İlerleyebiliriz. Son birkaç challenge'dan birazcık daha bahsetmek istedim. Ondan sonra bitireceğim. Zaten buradaki mismatch between training and testing dediğim bir önceki slaytta anlattığım konu. Bir başka challenge'ımız da aslında aksesuar gibi küçük objelerden kaynaklı. İlk fotoğrafta aşağıdaki görebiliyor musunuz bilmiyorum ama model aslında bir küpe takıyor. Ve Object Detection modelimiz bu küpeyi cropladığı zaman gördüğünüz gibi oldukça düşük çözünürlükte bir crop elde etmiş oluyoruz. Çünkü küpe çok küçük zaten. Ama biz bu düşük çözünürlükteki küpe görselini ana ürünü küpe olan kaliteli görseller arasında aratmak durumundayız. Bu da ciddi bir challenge. İlerleyebiliriz. Son olarak occlusion da oldukça ciddi bir challenge. Model yani ürün görselleri herhangi bir sebepten üzere kapatılmış olabiliyor. Mesela burada bir eşarplı örnek kullandık. Biz modelin giydiği ceketin benzerlerini bulmak istediğimizi düşünelim bu case için. Eşarp gördüğünüz gibi ceketin üzerine yatmış durumda. Ve ben o crop'u aldığım zaman eşarp da bulunuyor ceketin üzerinde. Dolayısıyla model aslında benzer konusunda eşarba benzeyen ürünleri de getirebiliyor. Bu başka bir challenge'ımız. Yine occlusion'dan kaynaklanan aşağıda kadın modelin giydiği crop top aslında çok küçük olduğu için gömlek kapatmış ve gözükmüyor. Dolayısıyla Object Detection modelimiz dikkat ederken, tespit ederken zorlanıyor. Sağdaki ve en sonuncusu da tişörtlerde üst giyimlerde oluyor genelde. Alt giyim yukarıdan kesilmiş oluyor ve yani bir insan olarak dahi işte bu bir pantolon mu, şort bu kesildiği için emin olamıyorum. Dolayısıyla modelde zaten çok emin olamıyor. Bu kadar sunumumuz. Dinlediğiniz için ben teşekkür ederek sözü Emin'e vereyim. Nezir, Akasya Öztürk, Arın Ozan hepinize teşekkür ederiz. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz. Ekranda geçmeden önce ekranda gördüğünüz QR kodunu tarayarak açık ilanlarımıza başvurabilirsiniz Data Science ekibiyle alakalı. Şimdi yayın esnasında sorduğunuz, daha öncesinden de bize iletmiş olduğunuz soruların hepsine cevap vermeye çalışacağız. Soruların hepsine cevap vermesi için böyle ilgili arkadaşlarımızı da sahneye davet edeceğiz. Bizi bir sonraki etkinliklerimize takip etmek için Trendyol Grup LinkedIn sayfasından takip edebilirsiniz. Ben diğer arkadaşlarımı davet ediyorum. Nezir hoş geldin tekrardan. Seninle alakalı, daha alakalı olan sorularla başlayalım istersen hızlıca vakit kaybetmeden. Trendyol Data Science ekibi olarak en büyük başarınızı ne görüyorsunuz? En gurur duyduğunuz projeniz nedir? Neyin etkisi sizi önemli bir departman yapar? Tabii ben cevaplamaya çalışayım bunu. Tüm projelerimizde gurur duyuyoruz. İlk önce onu söyleyeyim. Herhangi bir ayrım yapamayacağım orada. Başarı olarak şunu görüyorum. Yani başarılı olarak düşünmemin sebebi şu. Trendyol'un uygulamasındaki tüm product'larımızda yani tüm feature'larımızda hepsinin arkasında bir algoritma mevcut. Yani uygulamada gördüğünüz ne varsa hepsinin arkası algoritmalarla yönetiliyor. Neden gördüğümüz vesaire algoritmalarla karar veriliyor. İşte buna örnek vereceksek yorumlar var. Yorumların onaylanıp onaylanmayacağı, onayladıktan sonra nasıl sıralanacağı veya bu yorumlardan yeni bir recommendation çıkarılması veya o yorumdan gelen bir şeyin işte ürün title'ına eklenmesi vesaire gibi tüm süreçlerde algoritmalarla yönetmeye çalışıyoruz. Tabii bunun yanında süreçleri de algoritmalarla yönetiyoruz. Bu da bizim için bir gurur verici bir başarı. Örneğin bir iade başvurusunda bulundu müşterimiz ama satıcı bunu kabul etmedi. Orada da yine algoritmamız devreye girerek kim haklı olabilir tahmin etmeye çalışıyor ve o süreci finalize etmeye çalışıyor. O yüzden hani
böyle tüm süreçlerde yer alan bir ekip olduğumuzdan dolayı hepsinin arkasına bir algoritma yazabildiğimiz için başarılı olarak görüyoruz kendimizi. Tüm projemizden de gurur duyuyoruz. Ekibimizi değerli kılan şey ise her ekipte olduğu gibi yarattığı impact aslında. Biz de çok şanslı bir ekibiz. Yarattığımız impact'i anında görebiliyoruz. Nasıl görüyoruz? İşte yeni bir algoritma çıktıktan sonra kullanıcıları iki gruba ayırıyoruz. A/B test yaparak neyi değiştirdik? Müşterimizin deneyiminde neler değişti? Nasıl impact yarattık? Parasal anlamda da onların deneyimi anlamında da çok net bir şekilde datadan görebiliyoruz. Bu da yarattığımız impact de büyük olunca normal olarak değerli bir ekip haline gelmiş oluyoruz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Trendyol'un sektörün diğer öncü şirketlerine göre daha iyi algoritma yapısına sahip olmasını nasıl yorumluyorsun? Burada Trendyol'un data science modellerini sektörden ayrı kılan şeyler nelerdir? Biraz cevaplamış oldun aslında ama eklemek istediklerim varsa. Evet, yani çok özetlemek gerekirse birincisi business product mindset'iyle çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yani şöyle bir şey, şöyle bir teknoloji geçmiş, bunu nerelerde kullanalımdan ziyade bizim böyle bir ihtiyacımız var. Müşterilerin böyle bir ihtiyacı var veya business'ın böyle bir ihtiyacı var. Bunu hadi bir çözüm üretelim mindset'iyle yaklaştığımız için daha impactful algoritmalar geliştirebiliyoruz. Bu birincisi. İkincisi ise herhangi bir probleme yine çözüm üretirken her zaman iteratif başlıyoruz. Yani done is better than perfect mindset'ini her zaman kendimize ilki olarak alıyoruz. İlk önce algoritmamıza başlarken en basit haliyle başlıyoruz ki algoritmayı anlayalım. Neyi çözüp neyi çözemediğini anlayalım. Sonrasında da bunu kompleksleştirerek iteratif bir mindsetle sürekli üstüne koyarak en optimum algoritmayı tespit etmeye çalışıyoruz. Genel olarak böyle özetleyebilirim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ekibe katılmak için hangi yetkinliklere sahip olmak gerekiyor? Takım arkadaşı seçerken aradığınız 3 özellik nedir? Data Science ekibinizin temel yetenekleri ve rolleri nelerdir? Bunu da aslında sunumun başında biraz böyle anlatmaya çalışmıştım. Biraz özetlemek gerekirse ilki tabii teknik taraf. Yani data ile çok iyi oynayabiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için de Python, SQL en önemli araçlarımızdan biri. Burada geliştirebilmek bu buralarda çok çok önemli. Tabii bunun yanında modelleri geliştirebilmemiz için istatistik bilgisi, machine learning bilgisine çok hakim olmamız gerekiyor. O yüzden bunu da bir skill set olarak sayabilirim. Bunlara ekleyebileceğim diğer katma değerde sık sık sunumda da bahsettiğim business product mindset'i. Yani nasıl ben bu product'ı geliştirebilirim, nasıl çözümler sunmam gerekiyor ki müşterilerimize daha büyük bir impact yaratalım. Genel olarak bunların etrafında özetlemiş olayım ben. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yine bunu da cevapladım biraz aslında ama ekibinizin sürekli öğrenmeye ve yeni teknolojilere uyum sağlamaya yönelik bir stratejisi var mı? Varsa biraz bahsedebilir misiniz? Tabii yani çok dinamik bir dünya, yani sürekli gelişen ve sürekli her gün yeni problemlerle karşılaştığımız, yeni çözümler üretmemiz gereken bir iş yapıyoruz. O yüzden de hem kişisel gelişimimiz hem ekipçe olan gelişimimiz çok çok kıymetli. Kişisel gelişimimiz için eğitim programları hazırlıyoruz. Beraber ekipçe eğitimler alıyoruz. Bunun yanında bir eğitim bütçesi programımız var. Herkesin belli bir bütçesi oluyor ve kendi diledikleri eğitimi alabiliyorlar veya bir konferansa katılabiliyorlar. Bu parayı harcayabiliyorlar. Bunun yanında da farklı süreçlerimiz var. Bu süreçlerimiz bazıları toplantılar, mesela brainstorming session'larımız. Burada ekipçe tartışıyoruz nasıl çözümler geliştirebileceğimizi. Veya think tank session'larımız, farklı ekiplerin çözümlerini dinlediğimiz, birbirimizden öğrendiğimiz seanslar. Veya bunların yanında da chapter'larımız var. Chapter'larımızda da daha böyle yukarıdan baktığımız bir modelleme nasıl yapılır, sampling nasıl yapılır, bunları sürekli geliştirdiğimiz, tartıştığımız seanslar oluyor. Bu şekilde her anlamda hem kişisel gelişimimizi hem ekip olarak gelişimimizi sürdürtmeye çalışıyoruz. Tabii hani her konuda up to date kalmamız gerekiyor ki sektörde sürekli yenilikçi yaklaşımlarla çözümler üretebilelim. Teşekkür ederim. Biraz daha böyle kullandığımız teknolojilerle alakalı, projelerle alakalı sorular var. Onlar için Akasya'yı da sahneye davet ediyorum. Selamlar tekrar. Selamlar. İlk sorumuz hangi teknolojileri kullanıyorsunuz ve ekibiniz tarafından geliştirilen özel teknolojiler var mı? Devamı da var. İstersen sonra sorayım devamını. Bence birleştirebiliriz bu arada. Hepsine tek bir Tamamdır. cevap. Devamında hangi iş zekası araçları kullanılıyor? Hangi IDE'ler kullanılıyor? MLOps dünyasında hangi tool'ları ve framework'leri kullanıyorsunuz?
hangi programları kullanıyorsunuz? Bunları böyle birleştirdim çünkü genel bir resim çizmek güzel olur diye düşünüyorum. Biz ağırlıklı olarak Python kullanıyoruz. Yani %99 Python'la işimiz. Bunun yanı sıra BI tool'u olarak da Looker kullanıyoruz. Nasıl bir framework'te çalışıyoruz derseniz MLOps sorusuna biraz buradan geçiş yapmak istiyorum. Data Science ekibimiz bunun öncesinde aslında dedike serverlarda çalışıyordu. GPU'ları da olan güçlü serverlar gibi düşünebilirsiniz. Production için ayrı, development için ayrı. Ama MLOps framework'ün hayatımıza girmesiyle birlikte çeşitli görüştüğümüz third party firmalar oldu. İşte Vertex AI da bunlardan birisi. Daha sonra tam olarak istediğimiz çözümü third party arayışlarımızda bulamayacağımızı fark edip aslında içeride bir MLOps ekibi oluşturuldu. Ve bu MLOps ekibi şu anda tamamen Trendyol Data Science ekibinin ihtiyacına yönelik çözümler oluşturmaya çalışıyor. Bu soruya böyle cevap verebiliriz sanırım. Teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Hazır kütüphaneler ile kendi öğrenme algoritması implementasyonlarını kıyaslarsanız son üründe kullanma oranınız sizce hangisine daha fazladır? Kullandığınız metotlar hep belli başlı hazır kütüphaneler mi? Algoritma geliştirme yapıyor musunuz? Kullandığımız metotlar belli başlı kütüphanelerin direkt alınıp kullanılması değil. Az önce T.Y. Robert örneğinde olduğu gibi tamamen e-commerce alanında ve Trendyol'a özgü çözümler üretmeye çalışıyoruz. Tabii ki hazır kütüphaneleri, open source modelleri de kullanıyoruz. Çünkü faydalı içerikler bunlar. Ama mutlaka bunları kendi çözümlerimize göre customize ediyoruz ya da fine tune ediyoruz. Diğer e-commerce alanında çalışan, bu konuda öncü diğer şirketlerin de yazdığı makaleler olabilir. Onlardan da faydalanıyoruz. Her türlü kaynağı kullanmaya açığız ama Trendyol'a özel bir şekilde bunları customize etmemiz gerekiyor. Bir sonraki sorumuz daha böyle spesifik ve İngilizce. Yani Arapça dilini NLP modellerinde kullanma planımız var mı? Bunu sormuş bir arkadaşımız. Evet, var. Arapça gibi pek çok dil aslında gelebilir yine. Trendyol nerede hizmet vermeye başlarsa NLP ekibimiz de buna hızlıca adapte olmayı planlıyor. Buna benzer şekilde yine son dönemlerde çok yaygınlaştığı için Trendyol Asistan için ChatGPT benzeri Large Language Model üzerinde çalışıyor musunuz? Ekip içi akademik çalışmalar yaparak makale yazmaya vakit ayırıyor musunuz? Makale yazmaya vakit ayırmaya çalışıyoruz. Bunları artık umarım diğer meetuplarımızda da NLP üzerinde geliştirdiğimiz projeleri anlatarak size de yansıtabiliriz. Large language modellere gelirsek de sıfırdan eğitmeyi düşünmüyoruz ama open source pek çok kaynak da artık çıktı. Bunlardan faydalanarak chatbot çözümümüzü geliştirmeyi planlıyoruz. Teşekkür ederim yanıtları için Akasya. Şimdi insan kaynakları ile alakalı sorular için Servet'i davet ediyorum. Merhabalar arkadaşlar, ismim Servet. Selamlar. Trendyol'da Data Science ekibine HR Business Partner desteği veriyorum. Sizlerden çokça soru aldığımız birkaç konu var. Emin istersen soru sana bırakayım, ben tek tek cevaplarım. Tamamdır. Süreci merak etmişler en başta. İşe alımda Data Science ilanına başvurduktan sonra süreç nasıl işliyor? Tabii. Aslında sürecimiz birkaç aşamadan oluşuyor. Sizlerin başvurusundan sonra telefonda bir ön görüşme yapıp role uyumu anlamaya çalışıyoruz. Peşinden aslında ilk görüşmemizde HR Recruitment'tan sorumlu ekip arkadaşımız ve Data Science'de bir ekip liderimiz dahil oluyor. Bu görüşmede biraz daha hem kişinin verbal olarak teknik anlamda role uyumunu hem de Trendyol kültürüne uyumunu anlamaya çalışıyoruz. Peşinden case adımına geçiyoruz. Case için aslında bir evde çözeceğiniz bir case çalışmanız oluyor. Belli bir süreniz oluyor. Case çözümlerini bize ilettikten sonra da onları aslında değerlendirip bir case review görüşmesi organize ediyoruz. Burada yine ekipten farklı liderlerimiz oluyor tanışabildiğiniz. Son aşamada da aslında Nezir ve benim dahil olduğum son bir görüşme oluyor aslına bakarsanız. Bu da biraz daha yine ilk görüşmenin paralelinde akan bir akışla ilerliyor. Tamamdır. Bir sonraki soruyu direkt ekrana yansıtayım hatta. Bu alanda giriş seviyesi için iş ilanınız ya da iş alım programınız var mıdır? Benzer şekilde hep professional arıyormuşsunuz. Yeni mezunlar için bir programınız olmayacak mı diye ucuna eklemiş olayım.
Tabii. Aslında intern ve yeni mezun programlarımızı tüm Trendyol'da Talent Program üzerinden başvurular alarak ve değerlendirerek ilerletiyoruz arkadaşlar. Bu da yılda bir kere açılıyor. Kabaca Ocak ayı civarında yeni ilanımızı açacağız bu alanda. Örnek vermek gerekirse aramızda Data Science ekibinde yer alan 3 tane intern arkadaşımız vardı uzun süredir birlikte çalıştığımız. Bu sene üçünü de birlikte çalışmamızın ardından kadroya alarak aslında full time devam etmeye başladık. O yüzden aslında bakarsanız hem intern ya da yeni mezun olacak şekilde de ihtiyaçlarımız oluyor. Tabii ki bunun dışında da aslında şu an ilanlarını görebileceğiniz hem individual contributor olarak çalışabilecek hem de Trendyol'a lider olarak katılabilecek ihtiyaçlarımız mevcut. Bir sonraki soru, gönüllü stajyer alımı yapıyor muyuz? Bunu sormuşlar. Tabii aslında Talent Program'dan bahsettiğim bizim gönüllü staj programımız. Tamamıyla hani belli bir minimum ay birlikte çalışmayı amaç belirliyoruz ama bizim gözlerimiz genelde zaten içeriye dahil olan öğrenciler de çalışmaya devam etmek istiyor mezun olana kadar eğer ders programları el veriyorsa. Son olarak etkinlik için katılım sertifikası verilecek mi diye sorulmuş. Sanırım buna cevabımız. Evet, maalesef ki etkinlik için bir katılım sertifikamız olmayacak arkadaşlar ama chat'te de cevap olarak paylaşmıştık. Kaydını YouTube'dan ulaşabileceksiniz. Çok teşekkür ederiz Ben cevaplar teşekkür için. ederim. Şimdi Öztürk'ü davet edeceğim sonraki sorulara cevap vermesi için. Selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Tekrardan hoş geldiniz. İlk soruyla başlıyorum. Aslında bir gününüz nasıl geçiyor? Çok merak ediyorum. Ekip her zaman fiziksel toplantılar yapıyor mu? Remote mu çalışıyorsunuz? Evetse iletişiminiz nasıl oluyor? Aslında bir günümüz nasıl oluyor bir data scientist olarak? Aslında değillerimizle başlıyoruz ekibimizle beraber. Aslında değillerde o gün nelerle ilgileneceğiz, nelere odaklanacağız onlara bakıyoruz. Onları konuşuyoruz. Ardından gün içinde ilgileneceğimiz konularla ilgili brainstorminglerimiz oluyor ve diğer ekiplerle aslında toplantıları da bunlar üzerine odaklanıyoruz. Çalışma prensibi bakın aslında remote çalışıyoruz ama ayda bir kere ofiste buluşuyoruz ekiple beraber. Çünkü aslında ofiste buluşmak da bizim için çok değerli. O kaynaşmayı da çok daha arttıran bir süreç aslında ofiste buluşmak. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim bu taraftaki süreci. Tamamdır. Bir sonraki sorumuz, projelerinize nasıl karar veriyorsunuz? Üst kademeden kişiler tarafından mı belirleniyor yoksa ekip içerisinde çalışanlar ile fikir alışverişi yaparak mı oluşturuyorsunuz? Burada en önemli nokta biz sunumda da bahsettiğimiz gibi bir product üzerine geliştirmeye çalışıyoruz. Buradaki herkesin fikri bizim için çok değerli. Business ekiplerinin, kendi ekibimizin ve product ekiplerinden gelen fikirlerin hepsini aslında harmanlayarak tüm projelerimizin roadmap'lerini bu şekilde oluşturuyoruz. Direkt bir şekilde. Son olarak da hiç büyük hata yaptınız mı? Yaparsanız nasıl toparlıyorsunuz? Elbette çok büyük hatalar olabiliyor. Zamanında karşılaştığımız da oldu. Bir otomasyon sürecinde aslında yazdığımız otomasyonun gerçekten hani sitede canlıya çıktığı zaman çok kötü bir banner gösterimi, sitedeki görsellerin gösteriminde sıkıntılar yarattığını fark etmiştik. Ama burada da Trendyol olarak takım olma ruhunu yaşadığımız anları tekrardan gördük o hatada. Tüm ekipler hani sadece Data Science ekibi de değil, diğer tüm ekipler aslında bir olarak tek bir ekip halinde çalışarak aslında o hatayı düzeltmiştik. Hani aslında hatalarımızı da ekip çalışmasıyla beraber tamamıyla aslında çözebiliyoruz bu sayede. Teşekkür ederim. Sonraki sorular için Arın ve Ozan'ı da davet edeceğim. Teşekkür ederim. Selamlar, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Aslında ilk yorum feedback gibi örnek algoritma ile yaptığınız machine learning veya deep learning çalışmalarını bir webinar üzerinde düzenlerseniz güzel bir paylaşım olur demişler. Bundan sonraki meetup'larda zaten bunu planlıyoruz. Bir sonraki soru ise sunumda bahsettiğiniz algoritmaları çalıştırmak ve verileri yönetmek için infrastructure tarafında ne kullanıyorsunuz? Soruyu ben cevaplayayım. Şu anda infrastructure olarak AWS ve Google'daki cloud makineleri kullanıyoruz canlıdaki işler için.
Ama bazen daha küçük ya da tek seferlik işler de olabiliyor. Bunlar için zaten çok büyük bir altyapı ihtiyacı olmuyor. Hani bu tarz işler için kendi yine cloud'daki makinemizi kullanıp output'u isteyen ekibe gönderebiliyoruz. Bunun için belli aralıklarla çalışan job'lar olabiliyor. Onun için Airflow kullanılıyor. Verilere gelirsek, veriler için BigQuery kullanıyoruz Google'da. Bucket'lar kullanıyoruz Google ve AWS tarafında. Onun dışında mesela Şaptuluk projesi özelinde ve bazı başka projelerde de Couchbase kullanılıyor. Bu da bir çeşit bir database. VectorDB olaraksa Elasticsearch kullanıyoruz şu anda. Zaten burada bu uygulamada belli başlı bilinen datasetler var. Yani kim kendi uygulamasını geliştirecek olursa olsun hepsini bir deneyip, inceleyip işte diğer uygulamalara da bakıp bir benchmark yapması gerekiyor. Bu şekilde bir cevap. Teşekkür ederim. Aslında buna benzer çok fazla soru var. Ondan dolayı böyle özet olarak sormuş olayım. Kendinizi data science alanında nasıl geliştirdiniz? Biz nasıl geliştirebiliriz? Böyle genel tavsiyeleriniz var mı? Buradaki en yaygın tavsiye pratik tecrübe kazanma aslında. Hani mümkün olduğunca çok farklı projeler üzerinde çalışmak, farklı insanlarla birlikte projeler yapmak. Mesela hani yeni başlayan birisi olarak en güzel pratik yapabileceğiniz yerler yarışmalar. Kaggle yarışmaları sürekli oluyor. Burada da hani benim en çok tavsiye edebileceğim diğer insanların yaptığı çözümleri incelemek, hani tam olarak anlamaya çalışmak ve araştırmaları takip etmek. Hani burada bu soru zaten birçok yerde sorulan bir soru. Hani genelde cevap bu şekilde oluyor. Hani araştırıp, öğrenip sorunları tam olarak kavramaya çalışmak tecrübe kazanmak için oldukça iyi. Ben de şey ekleyeyim, yani teori tarafını da özellikle computer vision alanında konuşacak olursak teori tarafında yani pas geçmemek lazım. Çünkü yani bir modeli eğitirken bile bir sorun yaşadığınız zaman bir çıkarım yapabilme yeteneği oldukça önemli. Ve yani çok fazla kaynak var. Hani nereden başlayacağım sorusundan ziyade başlayıp beğenmedikçe kaynak değiştirilebilir. Machine learning alanında, deep learning alanında şu an en çok kaynak olan herhalde yani computer science alanı diyebiliriz sana. Teşekkür ederiz. Tüm arkadaşlarımıza bu şekilde sunumlarından dolayı, katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Chat'ten ileteceğimiz anket linkinden bundan sonraki etkinliklerimiz için ve bu etkinliğimiz için feedbackleriniz, yorumlarınız, tavsiyeleriniz, dinlemek istediğiniz konuları paylaşabilirsiniz. Ekrana yansıttığımız QR kodundan ve paylaşacağımız linklerden de açık ilanlarımıza başvurabilirsiniz. Bundan sonraki etkinlikler için de Trendyol Grup LinkedIn sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Hepinize tekrardan teşekkür ederiz katılımınız için. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.